Hayattaki her arayış daha fazla çabayı daha iyi bir sonuçla ödüllendirmez. Bazı şeyler daha fazla çabayla düzelmez ve hatta daha çok çabaladıkça daha da kötüleşebilir. Sabrı, hareketsizliği ve öz kontrolü ödüllendiren pek çok aktivite vardır. Çabaya karşı sonuçların doğrusal eğrisi, basit üretken çıktı görevleri için en iyi sonucu verir ve incelik, insan ve kesinlik içeren şeyler için daha az işe yarar. Karmaşık görevler doğruluk gerektirir ve yetenekli görevler büyük miktarda çabadan daha fazla deneyim gerektirir. Çaba, daha fazla çabayı ödüllendirmeyen ancak doğruluk, sabır ve deneyim gibi farklı şeyleri ödüllendiren şeyler için azalan getirilere sahip olmaya başlar. Geriye dönük yasa için anahtar kavram, çaba ve zamanın geri dönüşünün bir sınırı olduğu ve belirli bir eşikten sonra daha fazlasını yapmanın yalnızca daha iyi sonuçlara yardımcı olmakta kalmayıp aslında daha kötü sonuçlara neden olduğudur. Geriye dönük yasa popüler sözlerle özetlenebilir. Daha az, daha fazladır veya ne kadar çok denersen o kadar kötü olur. Karmaşıklık eklemek her zaman işleri daha iyi yapmaz. Bazen basit en iyisidir. Neyin önemli, neyin önemsiz olduğunu bilme sanatı, geriye dönük yasayı kullanmaya yardımcı olur. Çoğu şey için toplamadan ziyade çıkarma işlemiyle daha fazla değer eklenebilir. Ne zaman sessiz kalacağınızı bilmek, iletişim ve ilişkilerde çok fazla şey söylemekten daha fazla yardımcı olabilir. Hiçbir şey söylememek, yanlış bir şey söylemekten daha iyidir. Sonuçların önündeki engellerin kaldırılması, birçok kez daha fazla kural ve süreç eklemekten daha fazla yardımcı olabilir. Daha azını yapmak ve hiçbir şey yapmamak, bildiğimizden çok daha fazla avantaj sağlayabilir. Ne kadar az yaparsak, o kadar az hata yapma eğiliminde oluruz. Bir süreç ne kadar basit olursa, hataların oluşabileceği adım sayısı o kadar az olur. Ne zaman proaktif olunacağını ve ne zaman sadece bekleneceğini bilmek, bir avantaj için etkinliğin kendisi kadar önemlidir. Ters çaba yasası nedir? Bir şeyi bilinçli iradeyle ne kadar çok denersek o kadar az başarılı oluruz. Aldous Huxley, yeterlilik ve yeterliliğin sonuçları yalnızca içkin ve aşkın bilinmeyen miktarın tutunabilmesi için bir kişi olarak kendini salıvermenin paradoksal sanatını yapmayı ve yapmamayı ya da gevşemeyi etkinlikle birleştirmeyi öğrenmiş olanlara gelir demişti. Bu alıntı kulağa şu anda bölgede olmak veya akış durumu elde etmek dediğimiz şeye çok benziyor. Bölgede olmak, sporcuların bir oyunda kas hafızalarının ve deneyimlerinin kontrolü ele aldığı ve çok az bilinçli çabayla bir performans sergiledikleri bir ritme girdiklerinde tanımlamak için kullandıkları durumdur. Akış durumu pozitif psikolog Mihaly Csikszentmihalyi tarafından popüler hale getirildi. Akış durumu, insanların kendilerini yaptıkları şeye tamamen kaptırdıkları doğru koşullar altında hissettikleri duygudur. Bu, sonuçlara ulaşmak için bilinçli çaba ve çabadan farklıdır. Ters çaba yasası, artan çabanın bazı arayışlarda sonuçları azaltabileceğini belirtir. Bir şeyin peşinden ne kadar çok koşarsak aslında onun bizden kaçmasına neden olabilir. Çok fazla çabalamak, başarmak istediklerimizin tam tersini elde etmemize ve hayal kırıklıklarına yol açmamıza neden olabilir. Pek çok şeyde ne kadar çok çabalarsak istediğimiz sonuçları elde etmede o kadar az başarılı oluruz. Ters çaba yasası bu gibi durumlarda çok çabalamayı bıraktığımızda hedeflerimize ulaşacağımızı söyler. Golf oynamayı bilseniz bile daha çok çabalamak gelişmenize yardımcı olmaz. Bir kas hafızası bölgesine girmek salınımlarınıza ve sonuçlarınıza yardımcı olur. Sakin kalmak ve zihinsel olarak odaklanmak fiziksel çabadan daha önemlidir. Aynı şey tenis oynamak ve basketbolda şut atmak için de geçerlidir. Ustalık oyunları dışa dönük çabayla gelişmez. Zaten bildiklerinizin zamanlaması ve sakince uygulanmasıyla gelişirler. Yüzme bilmiyorsanız ve boğuluyorsanız, mücadele ettikçe daha fazla enerji ve oksijen harcarsınız ve batarsınız. Sakinleşir ve sırt üstü dönerseniz çok az çabayla yüzebilirsiniz. Finansal piyasalarda artan faaliyet, temel bir yatırımcıya daha iyi sonuçlar vermez. İyi bir yatırımı ne kadar uzun süre elinde tutarsa, sermaye kazançlarıyla o kadar çok ödüllendirilir. Birçok günlük tüccar işlem gününün ilk saatinde para kazanabilir. Ancak işlem masasından uzaklaşmazlarsa günün geri kalanında karlarını geri verir ve hatta belki de para kaybederler. Birçok romantik ilişkide ne kadar çok çabalarsanız çoğu zaman birisini o kadar çok kapatırsınız. Kendini uykuya daldıramazsın, ne kadar çok denersen o kadar uyanık olursun. Yapabileceğin tek şey rahatlamak ve kendini uykuya bırakmaktır. Peki tersine yasa doğru mu? Tersine yasa yalnızca büyük miktarda çaba ve zaman gerektiren beceri, deneyim ve hassasiyet gerektiren herhangi bir faaliyet, spor veya arayış için geçerlidir. Ne yaptığınızı bilmeli ve geriye dönük yasanın avantajlarından yararlanmak için doğru şeyi doğru zamanda yapmalısınız. Bu hiçbir şey yapmamak anlamına gelmez.
Zamanlamanızda doğru çabayı göstermek ve başka hiçbir şey gerekmediğinde hiçbir şey yapmamak anlamına gelir. Yanlış şeyleri yapmaktan vazgeçmek geriye dönük kanunun temel ilkesidir. Tersine yasayı kim yarattı? Ters çaba yasası ilk olarak yazar Aldous Huxley tarafından icat edildi. Çünkü pek çok harika işin egoyu bırakıp yaratıcılığın engellenmeden içimize akmasına izin verdiğimizde ortaya çıktığını açıkladı. Ters çaba yasası Asya dinini inceleyen Elin Watts tarafından popüler hale getirildi ve felsefeyi Taoizmin temeli haline gelen 2000 yıllık popüler bir Çin metni olan Tao Te Ching'den öğrenmiş olması muhtemeldir. Geriye doğru yasasını esasen Budist düşünce bağlamında bir şeye ne kadar çok tutunmaya çalışırsanız o şeyin sizden o kadar çok uzaklaşacağını söyleyerek açıkladı. İradenizi şeylere, koşullara ve insanlara zorlamak aslında itici bir etkiye sahip olabilir. Video bitti, hoşça kalın. Perfect.